Herkese merhaba. Aşçının kanalı Aşçı Tarifine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftaki tarifimizde bir Fransız ürünü olan kiş yapacağız. Bu kişleri büyük tart kalıplarında yapabileceğiniz gibi benim gibi muffin tepsisinde yapıp minik minik kişlerde hazırlayabilirsiniz. Kişleri ister etli ister sebzeli hazırlayabilirsiniz. Biz bugün ıspanak ve mantar ile sebzeli minik kişler hazırlayacağız. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel tarifin yapımına geçiyorum. Ve malzeme listesini açıklama kısmına ekliyorum. İyi seyirler dilerim. Burada küp küp kesilmiş ve dolapta bekletilmiş soğuk tereyağlarım var. Bunu karıştırma kabımın içerisine alıyorum. Üzerine unumu ilave ediyorum. Önce soğuk tereyağı ve unu biraz karıştırıyorum. Burada kum gibi bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Üzerine tuzumu ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Burada un ve yağ karıştıkça kum gibi bir kıvam olacak. Şimdi üzerine bir adet yumurta kırıyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Hamurumu bu şekilde düz bir spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yavaş yavaş yoğurmaya başlıyorum. Burada hamuru sadece toparlanana kadar yoğuracağım. Hamurla çok oynayıp hamuru ısıtmamak lazım burada. Buna dikkat ediyorum. Şimdi hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Ve tezgahımda da yavaş yavaş sadece hamur toparlanana kadar yoğurmaya devam ediyorum. Burada hamurla çok oynayıp hamuru ısıtmamak lazım. Yani tereyağının erimemesi lazım. Buna dikkat edeceğiz. Evet, hamurum toparlandı görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hamurumu düzeltiyorum. Ve bir streç filme sarıp dolaba kaldırıyorum. Ortalama yarım saat kadar dolapta dinlendireceğim. Bu arada iç harcını hazırlayacağım şimdi ben. Hamur dinlenirken iç harcını hazırlayacağım. Bir adet soğanımı alıyorum ve küçük küçük doğruyorum. Burada kabuğu soyulmuş mantarlarım var. Bunları da doğruyorum. Mantarlarımı doğradıktan sonra tavada pişirme işlemine geçiyorum. Evet, tavaya sıvı yağımı ilave ettim. Üzerine soğanları ekliyorum ve pişiriyorum. Soğanlar pişip güzelce öldükten sonra da üzerine daha sonra mantarlarımı ilave ediyorum ve pişirmeye devam ediyorum. Mantarlar da piştikten sonra bu aşamada üzerine ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Ispanaklar kendini salınca üzerine tuzunu ve karabiberini ilave ediyorum. Daha sonra karıştırıp ocaktan alıyorum. Evet, şimdi bu karışımı bir tahta üzerine alıp biraz doğrayacağım ve küçülteceğim. Çünkü ben kişilerimi mini kişiler olacak şekilde hazırlayacağım. O yüzden birazcık doğrayıp şöyle küçültüyorum. Eğer siz isterseniz bunları bütün halde de bırakabilirsiniz. Şimdi iç sıvı harcını hazırlayacağım. Sıvı harcı hazırlamak için
Önce yumurtaları kırıyorum ve çırpıyorum. 2 adet yumurtam var burada. Onları hafif hafif çırpıyorum böyle. Daha sonra bu yumurtalarımın üzerine kremamı ekledim ve çırpmaya devam ediyorum. En son rendelenmiş peynirim var. Onu da ekliyorum. Rendelenmiş peynirden sonra karabiberimi ve hemen ardından da tuzumu ilave ediyorum. Ve daha sonra güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Ve sıvı karışımımı dinlenmesi için dolaba kaldırıyorum. Dolapta dinlenen hamuru çıkartıp tezgahıma alıyorum şimdi. Tezgahıma az unluyorum biraz. Ve merdane yardımıyla yavaş yavaş açıyorum. Burada olabildiğince ince açmaya özen gösterin. Eğer büyük tart kalıbı kullanacaksanız hamurunuzu yarım santim kalınlığında açabilirsiniz. Ben mini kalıp kullanacağım için hamurumu yarım santimden daha ince olacak şekilde açacağım. Evet, çevire çevire hamurumu açıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi benim burada böyle bir muffin tepsim var. Ben bunu muffin tepsisinin içerisinde pişireceğim için onun içerisine sığacak şekilde şöyle bir su bardağıyla küçük küçük yuvarlaklar keserek halkalar oluşturuyorum. Evet, bütün halkaları kestim. Daha sonra kalan hamurları topluyorum. Evet, elimde toplayıp daha sonra onu tekrar açıp aynı şekilde yuvarlak halkalar çıkartıyorum. Şimdi bu tart hamurların hepsini tepsinin içine alıyorum ve kenarlarını düzleştirip içine oturması için bastırıyorum görmüş olduğunuz gibi. Hepsini bu şekilde tepsime dizdim ve yerleştirdim. İçleri tamamen boş oldu. Bu şekilde. Hazırladığım iç harçlarımı da şimdi yavaş yavaş içlerine ilave ediyorum. Önce ıspanak ve mantar karışımımı tart hamurlarımın içerisine ilave ediyorum. Evet, daha sonra hepsinin üzerine ortalama birer yemek kaşığı gelecek şekilde sıvı harcımı ilave ediyorum. Daha sonra iç harcım fazla kaldığı için üzerlerine de böyle birer küçük parça ilave ediyorum hepsinin. Hepsini eşit şekilde bu harcımı da dağıtıyorum görmüş olduğunuz gibi. Evet, minik işlerim hazır görmüş olduğunuz gibi. Şimdi bunu önceden 190 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar pişmeye gönderiyorum. Gördüğünüz gibi fırından çıkardım. Çok güzel oldular. Dış hamuru inanılmaz güzel oldu. İster büyük kapta ister mini şekilde yapabileceğiniz bir kiş tarifi, ister soğuk ister sıcak tüketebileceğiniz ve misafirleriniz için hazırlayabileceğiniz mükemmel bir ikramlık. Denemenizi muhakkak tavsiye ederim. Bir sonraki haftada yeni tarifte görüşmek dileğiyle. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.